Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğan'ın boşanma mevsimi gelmiş diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok sevilen isim kimmiş görelim. Dizimizin yeni bölümünde Işıl kendisini tehdit eden o gizemli kişinin peşine düşüyor. İlk durağı herkesin aklına ilk gelen adres, Koray'ın yattığı hastane. Işıl koridorlarda ağır ağır yürürken hem korkusunu bastırmaya hem de aklındaki ihtimalleri elemeye çalışır. Fakat Koray'ı gördüğü an tablo tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar. Hayati tehlikeyi atlatmış olsa da hala toparlanma sürecindedir. Işıl bu haldeyken böyle organize bir tehdit kuramaz diyerek şüphe listesinde Koray'ı geriye atar. Bu andan sonra zihninin ibresi yavaş yavaş Mustafa'ya dönmeye başlar. Sezon finalinde akıl sağlığı nedeniyle yatırılan Mustafa'nın geçmiş patlamaları Işıl'ın şüphesini körükler. Ancak burada altını çizelim. Bu Işıl'ın büyük yanılgısı olabilir. Çünkü tehditler sanki evin içinde bir nefes alıp veriyormuşçasına ayrıntılara hakim bir aklın ürünü. Bu derece ince planı hastanede gözetim altındayken kurmak kolay görünmüyor. Burada devreye evin yeni kahyası bir sen giriyor. Işıl'ın kendi odasında bulduğu not sadece içerdiği cümlelerle değil, bırakıldığı yerle de çok şey anlatıyor. Odasına, çekmecelerine, günlük düzenine hakim birinin varlığını işaret ediyor. Bir senin Koray'la olan bağı iddiamızın merkezinde. Onun Koray'ın kardeşi olduğu ve aile onuru üzerinden soğukkanlı bir intikam planı yürüttüğü ihtimali giderek güçleniyor. Bir senin yüzündeki sakin ve ölçülü ifade, duygularını saklama becerisi ve evin tüm trafiğini izleyebilecek merkezi konumu onu bir adım öne çıkarıyor. Bu da bize şunu söylüyor: Işıl bir süre daha yanlış kapıları çalacak. Doğru kapıya geldiğinde ise çoktan tuzağın ortasına çekilmiş olacak. Adımlar küçük ama etkili, tehdit notu, gecenin bir yarısı duyulan ayak sesleri, bir eşyanın yerinin değişmesi. Bunların tamamı panik ve güvensizliği büyütmek için tasarlanmış psikolojik hamleler. Gelelim herkesin aklını kurcalayan o tuhaf soruya: sezon finalinde kafasından vurulan Koray nasıl hala hayatta? Dizi burada tıbbi detaya boğulmadan dramatik tesadüflerle ilerlemeyi seçti. Muhtemelen mermi ölümcül noktaları ıskaladı ve hızlı müdahale hayatını kurtardı. Ancak asıl mesele Koray'ın hayatta oluşundan ziyade bu durumun dengeleri nasıl etkileyeceği. Koray'ın yaşayışı Işıl için iki uçlu bir bıçak. Bir yanda suçluluk ve yakalanma korkusunu diri tutuyor, diğer yanda Işıl'ı refleksif ve hataya açık hale getiriyor. İşte bir senin beklediği de tam olarak bu. Rakibini kendi paniğiyle düşürmek. Nursema ve Firaz cephesinde ise ilk bakışta sular durulmuş gibi görünüyor. İkili dışarıdan bakıldığında rayına girmiş bir ilişki tablosu çiziyor. Nursema'nın tek büyük hedefi artık anne olmak. Bunun için hem fiziksel hem de duygusal bir hazırlık içinde. Fakat perde arkasında başka bir senaryo yazılıyor olabilir. Firaz'ın gizli bir sevgilisinin olması bu mutluluk resmini ilerleyen bölümlerde paramparça edebilir. Bu ihanet Nursema'nın hikayesinde kırılma anı yaratır. Daha da dramatik olan ihtimal şu: Nursema gerçeği öğrenmeden hamile kalabilir. Böyle bir senaryoda karakterin annelik arzusuyla onur kırılması arasında sıkıştığı ağır ve duygusal açıdan zengin bir süreç izleyebiliriz. Bizim temennimiz Firaz'ın hatalı profilini geride bırakması ve ilişkinin olgun bir zemine oturması. Fakat şu tabloya bakınca Nursema yine aşkı bulamadı cümlesi güncelliğini koruyor. Ünal ailesi cephesinde baba oğul hattında duygusal bir bölüm bizi bekliyor. Abdullah Mustafa'yı görmeye gidecek. Bu ziyarete Nilay ve oğlu da eşlik ediyor. Hastane koridorlarında yaşanacak kavuşma sözlerden çok gözlere yüklenen anlamlarla ilerleyecek. Mustafa'nın kısa süre içinde eve döneceği beklentisi aile içinde yepyeni bir tartışma başlığı demek. Herkes farklı evlerde dağılmışken konağa dönüş planı masaya gelecek. Özellikle Nilay'ın konfor ve iktidar alanını genişletme motivasyonu konakta yeni ittifaklar ve yeni sürtüşmeler doğurabilir. Aile masasında atılacak küçücük bir bakış bile içten içe biriktirilen öfkelerin tetikleyicisi olabilir. Bu geri dönüş sadece mekansal bir birleşme değil, aynı zamanda eski defterlerin yeniden açılması anlamına gelecek.
Fatih ile Doğa hattı ise giderek sertleşiyor. Doğa, boşanmak istiyorum cümlesini artık çekinmeden kuruyor. Fatih ise bunu hala ciddiye almıyor. İşin ironik tarafı şu, Doğa birkaç ay öncesine kadar Fatih'e körü körüne bağlı görünürken şimdi en küçük kıvılcımda ayrılık kartını masaya koyuyor. Bu dengesizlik izleyiciye iki duyguyu aynı anda yaşatıyor. Yorgunluk ve merak. Yorgunuz çünkü sürekli aynı döngüye dönüyoruz. Meraklıyız çünkü bu kez Doğan'ın yönü farklı olabilir. Dileriz senaryo Doğa'yı evlilik boşanma sarkacından kurtarıp eğitimini tamamlayan, mesleğini eline alan, kendi ayakları üzerinde duran bir çizgiye taşır. İzleyici de zaten bu dönüşümü talep ediyor. Doğan'ın güçlenmesi hem karakterin itibarı hem de hikayenin tazelenmesi için kritik. Asil Fatih rekabeti şirket tarafında büyüyor. Asil'in şirket adına aldığı tekneyi adeta kendi gücünün simgesi gibi sahiplenmesi Fatih'in sabrını taşırıyor. Asil'in düzenlediği parti daveti iş dünyası sembolizminde bir meydan okuma gibidir. Sahne benim, ritmi ben belirlerim. Fatih bunu sineye çekecek biri değil. Bu sebeple Asil'i beklemediği bir yerden vurmayı planlaması şaşırtmıyor. Burada uyarımız net. Fatih'in aşırı reaksiyonları Asil'in rüzgarına kapılıp stratejik hatalar yapmasına neden olabilir. Eğer öfke yönetimini başaramazsa Asil onu tek lokmada yer. İzleyici açısından bakınca bu rekabet hattı dizinin iş politika damarını diri tutacak. İlerleyen bölümlerde karşı hamleleri, kulis pazarlıklarını ve sürpriz ortaklıkları daha çok göreceğiz. Ömer cephesinde ise sezonun büyük bulmacası yavaş yavaş şekilleniyor. İlk bölümde kaza sanki doğrudan Ömer'in üzerine yıkılmış gibi gösterildi. Bu hem dramatik bir şok etkisi yarattı hem de Kıvılcım'la olan ilişki hattını tehlikeye attı. Fakat biz burada bir ters köşe olasılığını güçlü buluyoruz. Çünkü Ömer gibi bir karakterin böyle bir olay sonrası kolayca salınması hikaye matematiğine pek uymuyor. İşaret fişeği niteliğinde iki isim. Doktorlar Nilgün ve Hakan. Sezon başlamadan önce bu ikilinin önemine özellikle vurgu yapılmıştı. Şimdi bu ayrıntıyı yerine oturtursak tablo netleşiyor. Nilgün ve Hakan'ın oğlunun kız arkadaşı olayı zincirin kritik halkası olabilir. Gençlerin karıştığı trajik bir gecede suçu Ömer'in üzerine yıkma planı devreye girmiş olabilir. Böylece ailelerini ve geleceklerini koruduklarını sanacaklar. Ancak kurdukları senaryo Ömer'i adım adım bir hukuk labirentine sürükleyecek. Kısacası Ömer büyük bir tuzağın eşiğinde. Er ya da geç gerçek açığa çıkacaktır. Ama bu süreç Kıvılcım ve Ömer ilişkisini, üstelik bebekleri yeni olmuşken ağır bir sınava tabi tutacak. Ayrılık kelimesi şimdiden kulaklarda geziniyor. Tüm bu başlıklar birleştiğinde bölümün genel atmosferi köşeye sıkışma ve maskelerin aralanması ekseninde şekilleniyor. Işıl yanlış ipuçlarının peşinde koşarken asıl tehditin evin içindeki sessiz bir gölgeden geldiğini çok geç fark edecek gibi. Bir senin olası intikam planı sadece Işıl'a değil koridorda yankılanan her adımı hedef alıyor. Nursema ve Firaz cephesinde mutluluk yanılsaması uzun sürmeyebilir. Küçük bir mesaj, beklenmedik bir fotoğraf ya da ansızın yakalanan bir telefon konuşması tüm dengeleri alt üst edebilir. Aile cephesinde Mustafa'nın dönüşü konakta kartların yeniden kırılmasına yol açacak. İttifaklar değişecek, eski meseleler yeni biçimlerde geri dönecek. Şirket tarafında ise Asil ile Fatih arasında bilek güreşi kimin daha soğukkanlı, kimin daha vizyoner olduğunu gösterecek bir sahneye dönüşecek. Ve elbette Ömer'in yolculuğu yalnızca bir kazanın değil, aynı zamanda vicdan, adalet ve aile sınavının öyküsü olarak bizi karşılayacak.